Tanzanya'daki ilk günümden herkese selamlar. Bugün yanımda arkadaşım var, Daniel. Bugün bize Tanzanya'daki böyle lokal mekanları, yiyecekleri, pazarı, fiyatları falan her şeyi onunla beraber göreceğiz, öğreneceğiz bugün. Şimdi şöyle bir yere getirdi beni. Böyle bir ortamdayız. Burası böyle küçük bir pub gibi bir şeymiş aslında. Bir evin bahçesi gibi ama aynı zamanda buraya işte gençler gelip burada oturup sohbet edip işte içeceklerini içip takıldıkları bir yermiş. Bir pub gibi bir şeymiş. Şimdi buraya geldik. Burada böyle lokal bir şey var. İçecekleri var. Bu muz birası gibi bir şeymiş yani. Tam çevirisi öyle oluyor. Bunu deneyeceğiz. Değişik bir şey. It's good. Ekşi bir tadı var. It's sour. Şöyle bir şey. Ekşi. Hiçbir şekilde muz tadı almadım. Neden anlamadım. I didn't even taste banana. They just keep these sweet bananas, and then they just mix. I don't know, like actually how they do Okay. it, but all I know is the banana. Okay. Güzel tadı ya, böyle şeye benziyor. Bildiğimiz maya, doğal yapılan bira sonuçta. Öyle güzel, ekşi, normal maya tadı var. Güzel, sevdim şimdilik bunu. Şimdi yola devam ediyoruz. Size bu çevreyi ve mahalleyi göstermek istiyorum. Ama aşırı tozlu bir yoldayız şu an ve sürekli arabalar geçip gidince kocaman bir sis oluşuyor. Şu an hazır hiçbir araba geçmemişken göstereyim dedim. Birazcık Uganda'ya benziyor. Uganda'da kaldığım o köye benziyor aslında. Şurada böyle muz ağaçları var. Matoki'ye benzeyen şeyler var ama Matoki değil. Zaten bana en çok Uganda'yı hatırlatan ve Uganda'daymışım gibi hissettiren şeyler de o ağaçlar. Böyle bir yer. Bakın havadaki toza. Bakalım biz nereye gidiyoruz? Böyle çok güzel bir yoldan geçiyoruz. Böyle muz ağaçlarının arasından. Ama yine yağmur yağacak galiba ya, benim şansıma. Hep böyle oluyor. Böyle ne zaman heyecanla bir yere gidiyorsam illaki yağmur yağıyor. Ama ben illaki oranın keyfini çıkartıyorum zaten. Sorun yok. Ama yine de umarım yağmaz. Böyle tarlaların arasından gide gide birazdan gitmek istediğimiz noktaya ulaşacağız. Biz yine dere tepe düz gidiyoruz. Bayağı bir tırmanışa geçtik. Bayağı bir geçtik hem de. Ama güzel. Bir taraftan yağmur çiseliyor. Bir taraftan tırmanmaya çalışıyoruz. Yani tek başıma keşfetmeye kalksam gerçekten bulamazdım. O yüzden bir ülkeye gittiğinizde böyle bir rehber arkadaş edinirseniz çok iyi olur. Size böyle kimsenin görmediği yerleri gösterebilir. Yine ağzımdan burnumdan solumaya başladım. Böyle aktiviteleri Uganda'da yapmayı bırakmıştım çünkü Kenya'da hiç böyle bir yer yoktu ya da ben hiç duymadım, bilmiyorum. O yüzden güzel hissettirdi bana şimdi bu yeşillik arasında yürümek. Gerçekten çok sevdiğim ve çok özlediğim bir şeymiş. Bir taraftan da böyle su akıyor, akarsu akıyor. Akarsu yani adı üstünde akıyor. Ve bakın böyle bir yere geldik. Şimdi ayağımız kaymadan
çıkalım şu merdivenden. Sevdiğim her şey bir arada şu an. Yağmur, serinlik, yeşil, her şey. Ve buraya böyle inanılmaz bir salıncak kurmuşlar. Bakın. Çok güzel. Şimdi buraya oturup böyle birazcık şöyle bir sallanalım. Buraya gelirseniz ve siz de bu noktaya gelmek isterseniz böyle internette çok fazla bilgi yok, yani hiçbir şey yok. Zaten bana arkadaşım söylemeseydi ben burayı bilemezdim. O yüzden buraya gelirseniz bir dakika bir oturayım. Buraya gelirseniz Tanzanya'da, Arusha'da böyle bir yere bana mutlaka yazın, sorun. Mail atın, Instagram'dan yazın, yoruma yazın, bir şekilde sorun. Bir şekilde size cevap vereceğim, anlatacağım buraya nasıl gelmeniz gerektiğini. Şimdi ben şöyle bir sallanacağım. Kamerayı şöyle kurdum çünkü yağmurdan benim kadar kimse keyif almıyor burada ve şu aşağı tarafta böyle bir barakanın altında bekliyorlar. Ama ben burada tek başıma sallanacağım. Bir de bayıl istiyorsan Feriha. Okay, it's okay. Abi çok güzel ya. Buraya kesin gelin. Stop here. Tabii her şeyde bir yere kadar arkadaşlar. Aşırı yağmaya başladı ve bayağı bir ıslandım. Ama çok güzeldi. Gerçekten bayıldım ya. Bayıldım. Bakar mısınız şu ortama? Mükemmel bir histi. Yani normal bir günde şunu yapsaydım bu kadar keyif almazdım, yemin ederim. Çok güzel. Şuradaki mısır tarlalarının içinden geri dönmeye başladık. Burada da yağmur yağınca gerçekten dinmiyor böyle. Bir saat falan orada bekledik. Daha yeni dindi yağmur. Ve indik yavaş yavaş. Ayaklarımız aşırı derecede kayıyor. Burada böyle inekler var. Ama bakın inekleri nasıl bağlamışlar. İnekleri burunlarından bağlamışlar. Ve burunlarındaki halkayı ya da direkt burunların içinden ipi geçirmişler. Bakın şuna özellikle. Bakın direkt halatı ipi burnunun içinden geçirmişler hayvanın. Sevmedim bunu ama çok saldırgan olabiliyorlarmış. İnsanları ısırabiliyorlarmış. O yüzden böyle yaptıklarını söyledi. Burada da böyle başka bir tarla var. Domates tarlası. Bayağı böyle tarlaların içinden yürüyerek geçiyoruz. Kendimi başka bir dünyada gibi hissediyorum. Çünkü birazdan böyle merkeze indiğimizde göreceksiniz o aradaki farkı. Merkezde çünkü hiç böyle yeşil bir yer yok. Her yer bildiğiniz klasik curcuna, kaos. Çok güzel. Böyle kocaman benim boyumun 2 katı mısırlar. Bir tanesini böyle alıp kaçasım var. Göz hakkıdır, ne olacak? Ama buradaki insanlar böyle şeyleri çok şey yapmıyor. Yani göz hakkı falan öyle şeyler düşünmüyorlar. Birine böyle yol sorsanız size yol tarif etse para istiyor karşılığında. Garip yani. Tabii herkes böyle değil, herkes için konuşmayayım ama genellikle halk böyle. Yani nereden para koparsam kârdır diye düşünüyor. O yüzden böyle
içten gelen karşılıksız iyilik çok bulamıyorsunuz. Bulduğunuzda da böyle hemen yakın arkadaş gibi hissediyorsunuz ve çok iyi anlaşmaya başlıyorsunuz. Yani bende hep böyle oldu. Şöyle büyük bir tarladayız. Buradan yolumuza devam ediyoruz. Şurada kilise mezarlığı var. Şurada bir tane kilise var. O kilisenin mezarlığı. Yağmur da yağdı ya, bayağı güzel kokuyor burası şu an. Islak çim kokusu. Ayaklarımın haline bakın. Çamur içinde kaldı. Şimdi bakın, garip bir şey söyleyeceğim. Burada böyle büyük bir tarla var. Domates tarlası. Ve görüyorsunuz şöyle dalların arasına şöyle siyah böyle bant gibi bir şey geçirmişler. Naylon, ip gibi bir şey. Ve kuşların domatesleri, tarladaki ürünleri yemesini engellemek için yapmışlar onu. Rüzgarla beraber o titreşime geçtiğinde böyle bir ses çıkartıyormuş. O ses de kuşları rahatsız ediyormuş. Ve bu şekilde tarlalarındaki ürünleri koruyorlarmış. Ben ilk defa böyle bir şey görüyorum. Yani gayet de mantıklı olabilir. Demek ki bu insanlar denemişler burada bunu ve yararını görmüşler. Bu işlerle uğraşan varsa böyle bir şey deneyebilir. Biz baya yürüdük. Şimdi böyle yolun kenarında maymunlar gördüm şu ağaçta. Şu ağaçtan şuraya kadar zıplıyorlar. İnsan bazen maymun olmak istiyor. Daha gidecek çok yolumuz var. Bakın bir tane çocuk bunu bana fırlattı. Şöyle çitin arkasından. Hediye olarak kabul ediyorum. Hala yolda ilerliyoruz. Böyle çok farklı köylerin içinden geçtik. Yani aynı alanda olmalarına rağmen böyle çok belliydi yani farklı yapılarda ve farklı yaşam tarzlarında oldukları. Ama şimdi biraz daha yaklaştık yani gideceğimiz yere. O yüzden gördüğünüz gibi böyle o güzelim yeşiller azaldı. Normal bir köy meydanı gibi bir yere dönüştü. Durmak yok, yola devam. Aklımda birkaç fikir var böyle yürüdükçe aklıma gelen. Yapabilirsem onları yapacağım. Onları düşünerek yürüyorum. Şimdiden söylemeyeyim. Yapmazsam şey olmasın. Uzun yürüyüşleri bu yüzden çok seviyorum. İnsana böyle planlar kurdurtuyor. Bir şeyler düşündürüyor. Yapacağım şey hakkında ipucu vermem gerekirse yürümekle alakalı bir şey. Zaten anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Yol kenarında böyle bir şey gördük. Şuradan kızarmış mısır alacağım ve bunu deneyeceğim. Bu böyle tatlı bir şeymiş. Okay, bunu deneyeceğim. I know it. Bu nasıl biliyor musunuz? Hani bizim yani şekerlerimiz olur ya, böyle soft şeker, pekmezden yapmışlar bunu. Hani böyle beyaz, büyük, adını unuttum ya, böyle ve bunu pekmezden yapmışlar. Güzel, sevdim bunu. Bir tane de şuradan mısır alacağım. Muhindi 800. Sasa sijui hapa nimeuza, umeona kabisa huyu hapa amekula mangapi? What is 800? No, it's impossible. I don't buy them. 500 na huyu hapa. He said tano. Böyle mısır 3 lira falan. Ve ben o kadar çok seviyorum ki mısırı. Yani ömrüm boyunca sadece bununla bile beslenebilirim yani. Abartmayayım da. Çok güzel, çok seviyorum. Ve çok ucuz olması beni çok mutlu ediyor. Sonunda böyle köy merkezine geldik. Burada birbirinden farklı böyle sokak yemekleri var. Onları göreceğiz. Onlardan yiyeceğiz. Şöyle bayağı kalabalık ve dumanlı. Şöyle ilk böyle bir yere geldik.
Geldik şimdi buraya. Değişik bir şey yemeyeceğim ama farklı bir şey göstereyim size. Burada çoğu şeyi elle yiyorlar. Yani böyle restoranlarda falan ve yemeden önce ellerini yıkıyorlar. Tabii hani tuvalete gidip yıkamaktan bahsetmiyorum. Garson size böyle bir tasın içinde su getiriyor. Masanın yanında duruyor. Siz o suyla ellerinizi yıkıyorsunuz. Ondan sonra elinizi kullanarak yiyorsunuz her şeyi. Yani salatayı bile elinizi kullanarak yiyorsunuz. Şimdi ben elimi kullanarak salata yiyeceğim. Spagetti gibi. Bahsettiğim buydu. Böyle ellerinizi yıkıyorsunuz. Ve direkt çok değişik geldi bana bu ya. Bilmiyorum. Hoş değil. Yani birine böyle elini masanın üstünde başında yıkatmak değişik biraz. Şimdi de pazara geldik. Böyle girişte kıyafetler satılıyor. Böyle çeşit çeşit. Yani çok sıcak bir ülke olmasına rağmen hep böyle yünlü montlar falan görüyoruz. Bakın hep böyle uzun kollu şeyler. Türkiye'de yaşasalar ne yapacaklar acaba? Bakın burada yumurtayı böyle patates cipsiyle, parmak dilim patates cipsiyle çırpıp böyle pişiriyorlar. İspanyol omleti gibi bir şey yapıyorlar. Şöyle. Yemin ederim pazarcı, her yerde pazarcı gerçekten yani. Bizimkiler de böyle. Herkes bağırıyor, şarkı söyleyen var, şey yapan, çığlık atan var, az önce duydunuz. Soralım ya bir şeylerin fiyatını. Can you ask how much is socks? 1000 Tanzanya şiriniymiş bütün çoraplar. Hepsi yani birbirinden ayırmaksızın kısalar, uzunlar hepsi 1000 Tanzanya şiliniymiş. Ananaslar 1000 Tanzanya şilininden 2000 Tanzanya şilinine kadar o fiyat aralığındaymış. Böyle mangonun bir tanesi de yaklaşık 500 Tanzanya şiliniymiş. Böyle 4 tanesi 2000 Tanzanya şilini. Abi 3 tane ülke gördüm şimdiye kadar. Hepsinin para birimi şilin ve hepsini o kadar karıştırıyorum ki Uganda şilini, Kenya şilini, Tanzanya şilini. Kafam karışıyor benim de artık. Ve böyle pazarda hiçbir şekilde böyle ürünlere dokunmak falan yokmuş, yasakmış. Dokunursanız hani alacakmışsınız. O yüzden bakın kimse hiçbir şeye dokunmuyor satıcılar dışında. Abi böyle bir şey olamaz ya. Şuradan şöyle havuç alayım dedim. Şöyle dedim ki bana 3 tane yeter, 3 tane ver. Ne kadar diyorum, bana diyor ki 500 şilin. Tamam dedim, böyle aldım, koydum çantama 3 tanesini. Sonra dedim ki oradaki bunlar kiloyla değil de böyle öbek öbek satıyorlar ya. Dedim toplamı ne kadar dedim. Dedi ki 500 şilin. Dedim ki ne? Nasıl yani, ne alaka abi? 3 tane alıyorum 500, 15 tane alıyorum yine 500. Saçmalığa bak yani. Tabii ki beyazım diye böyle yapıyor. Böyle şeyler olunca gerçekten çok sinirim bozuluyor. Yani şu an o yüzden pazarı terk etmek istiyorum. Zaten insanlar da şey oluyorlar böyle. 1-2 kişi neden bizim fotoğrafımızı çekiyorsun dedi. O yüzden çok da rahat değilim zaten. Şimdi pazardan çıkıyoruz. Çıktık pazardan. Burada bir tane göl var. O göle gidiyoruz şimdi. Gölün ismi Duluti. Şimdi oraya gidiyoruz. Şöyle arkamdaki kiliseye bakın. Şöyle göstereyim. Çok güzel, çok renkli ve bayağı büyük bir kilise. Şimdi şöyle bir yoldayız. Kendime böyle bir topi top aldım.
Passion fruit. Passion fruit. Geldik biz göle ama size garip bir şey söyleyeceğim. Burada da böyle kamerayla çekime izin vermiyorlar. Sizden bir $15 falan istiyorlarmış. O yüzden böyle gölü tam gösteremeyeceğim size ama şöyle bakın. Şöyle göstermeye çalışayım kimse görmeden. Yani anlamıyorum. Gerçekten bu durumu anlamıyorum ya. Böyle hani turistsiniz ya. Her şeyi koparmak istiyorlar. Her şeyi ya. Telefonunla çeksen sorun yokmuş. Fotoğraf çeken işte buralı yerli insanlar var. Onlara sorun yok ama sen böyle bir şey çekmek istersen $15 vermelisin tarzı bir şey yapıyorlar. O yüzden arkadaşlar beni desteklemeyi unutmayın. Yorum yapmayı, videolarımı beğenmeyi ve kanalımı gerçekten seviyorsanız arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bu benim için aşırı önemli. Yani 4,5 aydır bunu yapmaya çalışıyorum. Bir şeyler başarmaya çalışıyorum. Ama bazen umutsuzluğa düştüğüm de oluyor yani. Çünkü şöyle düşünüyorum. Asya'ya giden gezginleri gördüğümde çok kolay bir şekilde hızla büyüdüklerini görüyorum falan. Çünkü Asya'da başka gezgin arkadaşlarla tanışıyorlar, buluşuyorlar ve bir şekilde karşılıklı etkileşim sağlıyorlar. Ama Afrika'da ben tekim şu an ve burada gerçekten benim gibi sırt çantalı olarak gezen bir gezgin ben görmedim yani kendim dışında. O yüzden her şeyi tek başıma yapmaya çalışıyorum. Tamamen yalnızım bu konuda. O yüzden sizin destekleriniz benim için aşırı önemli. Kısa süre içinde bu istediğimi başaramazsam zaten bu maceraya son vermem gerekecek ki bunu hiç istemiyorum. O yüzden gerçekten içeriklerimi ve yaptığım şeyi desteklemek istiyorsanız bunu bana göstermekten çekinmeyin. Lütfen sizi çok seviyorum ve çok öpüyorum.